8G kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Bitcoin nedir, Bitcoin'in avantajları nelerdir, Bitcoin'in dezavantajları nelerdir, Bitcoin'in kaynağı nedir, Bitcoin madenciliği nedir, Bitcoin güvenilir midir, Bitcoin'in değeri nasıl belli olur, nasıl Bitcoin ile ödeme kabul edilir, altcoin nedir, altcoin'ler neden ortaya çıktı, popüler altcoin'ler nelerdir? Ethereum nedir? Ethereum ve Bitcoin'in farkı nedir? Akıllı sözleşme nedir? Başlıkları altında sizlere Bitcoin'i anlatacağım. Peki Bitcoin nedir? Bitcoin, 2008 krizi sonrası Satoshi Nakamoto adlı kişi ya da kişiler uçtan uca elektronik ödeme sistemi olan Bitcoin'e dair teknik yazılarını yayınladılar. Böylece Bitcoin, merkezsizleştirilmiş üçüncül müdahalelere karşı korumalı kripto para birimi olarak ortaya çıktı. 2009 yılında halka açık ağ olarak kullanıma girdi. Sonrasında Bitcoin, ilk başarılı kripto para olarak birinci nesil blockchain olarak adlandırıldı. Dağınık yapısı sayesinde çok kısa bir sürede günümüz finansal düzenine karşı yükselişe geçti. Bitcoin ağına giren işlemlerin takip edilmesi mümkün iken işlemi gerçekleştiren kişinin kim olduğunu bulmak olanaksızdır. Bitcoin, blockchain ağında onaylanan işlemler zincir yapısından dolayı geri döndürülemez ve bu işlemler değiştirilemez. Düzenleme ya da kontrole tabi tutulmadığı için Bitcoin'in değeri sıfır noktasından binlerce dolara kadar yükselmiştir. Bitcoin'in yükselişin ardından birçok kripto para birimi daha ortaya çıkmıştır. Bu para birimlerine alternatif coin, bir diğer deyişle altcoin denmektedir. Alternatif kripto para birimleri yaratılırken çeşitli noktalarda farklı özelliklere sahip olarak rekabet avantajından yararlanılmış ve yeni market tipleri ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklara üretilebilecek maksimum para miktarı, algoritma, blockchain alt türleri örnek olarak verilebilir. Bitcoin, blockchain platformunda üretebilecek maksimum Bitcoin miktarı 21 milyon adettir. Bitcoin uçtan uca, adresten adrese transfer imkanı sağlamaktadır. Ayrıca blok üretim süresi yaklaşık 10 dakikadır. Bitcoin adresleri, kullanıcıların platform üzerindeki kimlikleridir. İşlemi yapan şahısla ilişkilendirilemezler ve bu adreslerin anahtarları kaybedildiğinde adresler üzerinde hak iddia edilemez. Peki Bitcoin'in avantajı nelerdir? Bitcoin, kullanımının çeşitli risklerin yanı sıra pek çok avantajı da vardır. Enflasyon ve çökme riskinin düşük olması, basit, güvenilir ve iz sürülemez yani anonim olması en temel avantajlarındandır. Para transferinin geleneksel yöntemlerle kıyasla daha güvenli, daha ucuz ve daha hızlı olması Bitcoin'in sağladığı önemli bir avantajdır. Milyonlarca lira değerindeki Bitcoin'inize cüzdan erişimi sağlayabildiğiniz her yerden ulaşabilirsiniz. Bu denli yüksek miktarlarda paraları nakit veya farklı bir yöntemle bu kadar kolay taşımanın yolu yoktur. Yapılan işlemlerin ve hesap bakiyenizin herhangi bir kişi, kişiler veya devlet ve banka tarafından bilinmemesi ve kontrol edilememesi de bazı avantajlar sağlamaktadır. Bir diğer konumuz Bitcoin'in dezavantajları nelerdir? İzinin sürülememesi bazı durumlarda avantaj sağlasa da dezavantaj oluşturduğu durumlarda mevcuttur. Ticaretinin illegal olduğu ürünlerin ödemelerinde kullanılmasına ve kara para aklama maksadıyla kullanılmasına neden olmaktadır. Bu teknoloji üzerinde uzmanlaşmış kişi sayısının az olması, kaybetme riski, harcama yapılacak platformların darlığı sistemin diğer dezavantajlarındandır. Bir diğer konumuz Bitcoin'in kaynağı nedir? Bitcoin herhangi bir devlete veya merkez bankasına bağlı değildir. Geleneksel paralarda olduğu gibi karşılığında altın gibi herhangi bir değerli maden yoktur. Fiziksel olarak basılan bir para değeri değilidir.
Bitcoin tamamen sanal olarak üretilen ve temelinde matematik formülü olan bir sistemdir. Bu matematik formülü herkese açıktır ve isteyen herkes bu sisteme dahil olabilir. Bitcoin madenci sistemine dahil olan her birey sistemin güvenliğini sağlamlaştırmış olur. Bir diğer konumuz Bitcoin madenciliği. Bitcoin üretiminin sağlanması ve blok zincir sistemin sürekliliğini ve güvenliğini tesis edilebilmesi için gerekli bir sistemdir. Başlangıçtan bu yana birçok farklı cihazla yapılan madencilik, artan rekabet ortamı nedeniyle sürekli olarak bu alanda daha fazla kar getirecek yeniliklerin doğmasına neden olmuştur. Madencilik esasında kriptografi şifreleri çözerek sisteme yeni blokların eklenmesidir. Şifrelerin çözülmesi, bilgisayarın işlemci kapasitesine ve şifrenin uzunluğuna bağlıdır. Şifreleri çözülmesiyle oluşturan bloklar üzerinde madenciler Bitcoin ile ödüllendirilir. Madenci sayısının artması ve sistemin yalnızca 10 dakika içerisinde bir blok üretimine izin vermesi, madencilik kar edilmesi zor bir duruma sokmuştur. Ayrıca Bitcoin adedinin sınırlandırılmış olması da madenciliği olumsuz etkileyen bir etken olsa da Bitcoin para biriminde enflasyonun oluşmasını engellemektedir. Peki Bitcoin güvenilir midir? Bitcoin'in belli bir protokole bağlı olması sayesinde yaptığınız her işlem baştan sona şifrelenir. Şifrelenen zincir üzerindeki bütün işlemler kayıt altına alınır. Cüzdan bilgileriniz kaybetmeniz veya bilgisayarınızın hacklenmesi gibi kullanıcı hataları dışında sistemin güvenlik konusunda hiçbir açığı bulunmamaktadır. Bitcoin değerinin 2 kere satılmasını engelleyen sistem sayesinde sizin haberiniz olmadan veya hileli bir gönderime izin verilmemektedir. Belli bir merkezin olmaması ve bütün işlemlerin farklı bilgisayarlar üzerinden onay alması gerekliliği Bitcoin sistemini güvenli kılmaktadır. Peki Bitcoin'in değeri nasıl belli olur? Bitcoin fiyatı sadece arz-talep ilişkisine göre değişir. Çünkü dolaşımdaki Bitcoin sayısı sınırlandırılmıştır. Arz-talep dengesi, alıcı ve satıcının belli bir üründe karşılıklı olarak fiyat konusunda karar kılmasıdır. Bitcoin'in fiyatını belirleyen unsur da burada başlamaktadır. İnsanlar Bitcoin almaya başladıkları zaman dolaşımdaki Bitcoin miktarının sınırlı olmasından dolayı değeri artmaya başlar, satmaya başladıklarında ise değeri düşmeye başlar. Peki nasıl Bitcoin ile ödeme kabul edilir? Bitcoin ile ödeme kabul etmenin en kolay yolu kişiden kişiye yani adresten adrese transfer yapmaktır. Bu yöntem bazı akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla uygulanabilir. Yine de sadece bu amaç için tasarlanmış ticari uygulamalar da bulunmaktadır. Bu uygulamalar QR kod okutmaya dayalıdır. Peki altcoin nedir? Bitcoin'e alternatif olarak üretilen kripto para birimleridir. Bitcoin birinci nesil kripto para birimi olduğu için rekabet çok fazladır. Ancak altcoin'ler Bitcoin'den daha az popülerdir. Alternatif coin'lerde genellikle Bitcoin'de kullanılan SHA-256 algoritması veya Scrypt algoritması kullanılır. Bunun dışında X11, X13, X15, NIST5 gibi farklı algoritmalara sahip altcoin'lerde bulunmaktadır. İlk altcoin Namecoin'dir. Peki altcoin'ler neden ortaya çıktı? Bitcoin'e göre daha hızlı işlem onayı yapmak ve kripto para dünyasını geliştirmek, dijital para piyasasını hareketlendirmek, yani dolaşım hacmini arttırmak amaçlı ortaya çıkarıldı. Peki popüler altcoin'ler nelerdir? Dijital paraların altını Bitcoin, gümüşü Litecoin, petrolü ise Ethereum'dur. Litecoin, transfer işlemi Bitcoin'e göre daha hızlı gerçekleştirilir. Ripple hem bir ödeme ağı hem de kripto para çeşididir. Her bir alım-satım işlemi 4 saniye sürmektedir. Ethereum'da bu işlem 2 dakikadan fazla, Bitcoin'de 1 saatten fazla, geleneksel işlemlerde ise günler sürmektedir. Ayrıca Ripple'da dakikada 1500 işlem gerçekleştirilebilir. Ethereum
yazılımcılar için akıllı sözleşmeler oluşturma imkanı veren platformdur. Bitcoin'den sonra en fazla pazar hacmine sahip kripto paradır. ICO'lar için yani borsaya açılmadan önce ön talep toplayan coinler için bağış ve talepler çoğunlukla Ethereum ile alınmaktadır. Peki Ethereum nedir? En basit şekilde Ethereum, blockchain teknolojisine dayalı dağınık bir platformdur. Kurucusu Vitalik Buterin'dir. ICO'lar için yani borsaya açılmadan önce ön talep toplayan coinler için bağış ve talepler çoğunlukla Ethereum ile alınmaktadır. Peki Ethereum ve Bitcoin arasındaki fark nedir? Ethereum da Bitcoin gibi dağıtık bir blockchain platformudur. İkisinin temel farkı kullanıcıların yetkinlikleri ve kullanım amaçlarıdır. Bitcoin dağıtık, anonim ve şeffaftır. Ethereum'un ise en önemli özelliği akıllı sözleşme sistemidir. Bitcoin platformunda blok üretme periyodu 10 dakika iken Ethereum'da 15 saniyede bir blok üretilir. Yani işlem doğrulama süreci Ethereum platformunda daha hızlıdır. Bitcoin madenciliği işlemci gücünüze bağlı iken Ethereum madenciliğinde Isaac ve Kapu yerine Chipu denilen sistem sayesinde üreticiler arasında denge sağlanır. Peki akıllı sözleşme nedir? Akıllı sözleşmeler komut kodlarını içeren dosyalardır. Bu yüzden Ethereum'a programlanabilir, para da denir. Belli bir işlemin koşullar sağlandığında otomatik olarak gerçekleşmesini sağlar. Bitcoin transferi yaptığınız kişinin sizi tanıması ve Bitcoin adresinizi biliyor olması durumunda transfer muhatapları arasında transferin izi sürülebilir. Bu anlattığım konular kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. 8G kanalı olarak beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.